Herkese merhaba. Bugün 1989 model BMW 750 iL modeliyle birlikteyiz. E32 kasa olarak da geçiyor bu araç ve 1986 ile 1994 yılları arasında üretildi. İkinci jenerasyon 7 serisi. Bundan daha önce E23 kasa 7 serisi üretiliyordu BMW'de. Sonra da dediğimiz gibi E32 kasaya geçildi. Bu aracın en büyük özelliği Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından uzun dönem kullanılmış olması. Ve rahmetli Turgut Özal kendisi bizzat direksiyonuna geçip kullanırdı ve bundan 2 adet mevcut. Hatta birkaç tane daha olduğu biliniyor. Bizim garajımızda bundan 2 tane mevcut. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığından, bir tanesi de Başbakanlıktan mevcut. Ve bu Başbakanlığın aracı olarak geçiyor. Her ikisi de Turgut Özal tarafından faal bir şekilde bizzat direksiyonunda kullanılmış. İlkleri barındıran bir araç. BMW'nin ilk kez uzun kasa kullandığı, yani bu gördüğümüz araç iL, L olması long, yani 114 mm normal versiyona göre iki dingil arası açıklığının daha fazla olduğu anlamına geliyor. İlk kez 750 iL modelinde kullandı. E32 kasada kullandı BMW. Ayrıca ilk kez çekiş kontrol sistemini bu araçta, yine ilk kez Xenon far sistemini bu araçta kullandı. O yüzden BMW için oldukça önemli bir araç. İlklerini barındırıyor ve tasarım olarak da gerçekten şöyle bakıldığı zaman çok hoş. Geniş böbreğiyle, çift farlarıyla ve de bu çift farlardan sonra yeni 7 serisi bu farlar kullanılmadı, düz kullanıldı. Günümüze kadar da yuvarlak farlar bir daha bu formda, tamamen yuvarlak ve açık formda kullanılmadı. O yüzden de oldukça önemli bir model. Zaten aynı dönem üretilen E30 kasa 3 serisi, E34 kasa 5 serisinde de çok benzer bir tasarım vardı aracın genelinde de baktığımız zaman. O yüzden de oldukça önemli bir model olmasıyla öne çıkıyor. Sportifliğiyle, tasarımıyla diğer modellerden, kendi jenerasyondaki benzer modellerden ayrılıyor diye düşünüyoruz. Aracımızın motoru oldukça özel. O yüzden motorumuzu bir açalım. Bir hep beraber bunun üzerinden bir bakalım. Evet, görüleceği gibi dev bir motorumuz var. Bu V12 şeklinde bir silindir dizilimine sahip. Yani şöyle baktığımız zaman 6 silindir burada, 6 silindir burada ve bir adet eksantrik mili burada, bir adet eksantrik mili de burada yer alıyor. Üstten tek eksantrikli olarak geçiyor. Yani 2 tane eksantrik mili var ama her bir silindir kafasında olduğu için tek eksantrikli bir motor. Her bir silindir başına da 2 adet sübap var. Bir tanesi emme, bir tanesi de egzoz sübap olarak yer alıyor. Toplam 300 PS güce sahip 5 litrelik motorumuzun atmosferik emişe sahip ve 450 Nm'de tork üretebiliyor. Bu veriler günümüz araçlar için oldukça sıradan. Artık 2 litrelik bir araçtan bile 381 PS güç turbo ile rahatlıkla, hatta daha üstüne çıkacak bu değer, rahatlıkla da çıkabiliyor. Güç elde edilebiliyor. Ama o dönemlerde atmosferik emişin yaygın bir şekilde kullanıldığı, daha yüksek motor hacimlerinin kullanıldığı dönemde motor güçleri sınırlıydı. Böyle bir motorda bile 300 PS güç üretiliyordu. Bazı özellikleri var bu motorun. Mesela alüminyum bloklu. Bunu BMW bir önceki E23 kasada kullanmamıştı. Şöyle de bir güzel özelliği var. Bu motor bir prototip olarak 767 iL modelinde de kullanıldı. Ama bir adet üretildi bu prototip. Acaba olur mu diye ve 16 silindirliydi. 16 silindiri bu motor üzerinden nasıl elde ettiler? Aldılar
2 silindiri daha şuralara koydular. Buraya doğru geldi. Bakın buraya kadar dayanmış zaten motor. Buraya kadar geldi. İşte bu nedenle şurada gördüğünüz bütün soğutma tertibatını aldılar, bagaja koydular. Bunun sonucunda da 16 silindirli bir motor oldu. 767 IL diye, ama kullanmadılar. Son derece kullanışsızdı çünkü. Ve yine E32 kasa bir araca 735'e koydular bunu tabii. Motorunu çıkardıktan sonra monte ettiler. Ama öyle prototip olarak kaldı. Ama daha sonra BMW Rolls-Royce'u satın alınca böyle spekülatif bir şekilde ortaya çıkmak, böyle bayağı gösterişli şekilde çıkmak için o motoru bu sefer Rolls-Royce'un bir prototipinde kullandı. Ve konsept olarak da bu prototip bir fuarda sergilendi ama üretime geçmedi. Daha sonra ise bu motor bu sefer S70 kodunu aldı. S70 kodunu aldığı zaman da BMW'nin 850 CSI modelinde kullanıldı. Ayrıca McLaren F1 olarak bilinen, zamanının en hızlı, hatta şimdi bile en hızlı araçlardan olan modelde bayağı bir modifiye edilerek kullanıldı ve çok da başarılı motorlardan bir tanesiydi. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu motor ayrıca sadece 750i modelinde kullanılmadı. Aynı dönem üretilen E31 kasa 8 serisi, o sportif, herkes çok beğenir, yakında yenisi de çıkacak. O modelde de kullanıldı ama 850i ve 850 CI modellerinde vardı. Şimdi isterseniz aracımızı bir çalıştıralım. Şunun motor sesine bir bakalım. Evet, motorumuzu tanıdık. Şöyle aracımızın bir geneline bakalım isterseniz. Bu arada oldukça ilginç bir motor kaputuna sahip. Önce arkadan kalkıyor, öne kalkıyor. Böyle bir şey yapıyorsunuz, değişik. Şimdi genel tasarım itibariyle bahsettik. O dönem üretilmiş E30, E34 kasa 3 serisi ve 5 serisi araçlarla oldukça benzer. Üst segment bir araç olmasına rağmen oldukça sportif hatları tercih edilmiş. Yine aynen o dönemin daha küçük BMW modelleriyle çok benzer. Şöyle baktığımız zaman dikkatimizi çeken aracın bir kere uzunluğu 114 mm daha uzun. Neden? Çünkü long versiyonu 750i L olarak bahsettik. Bakın şuradan görünebiliyor. İki dingil arasında uzatılıyor ve 114 milim olarak düşünürsek yaklaşık şu kadarlık bir uzunluğu var bu aracın. En önemli şeylerden bir tanesi, BMW denilince akla BMW'nin böbreğiyle birlikte bu bahsettiğimiz Hofmeister King denilen eğri geliyor. Bu araçta da fazlasıyla karakteristik. Zaten 90'lı yılların BMW araçlarında Hofmeister King kendini fazlasıyla gösteriyordu. Günümüz BMW'lerin bazılarında artık o kadar geniş segmentler oluştu ki bu Hofmeister King eğrisini iyice sulandırdılar. Kesinlikle. Ya bu çarpıcılık, bu güzellik birçoğunda yok. Yine klasik 3, 5, 7 serilerine sunuluyor ama mesela crossover SUV versiyonlarında birazcık bu işi sulandırdılar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bakın burada önemli de bir fark var. Mesela E30, E34 kasa araçlarda şöyle aşağı doğru bir gidiş yoktu. Burada hafif arkaya doğru bir eğim var. Bu araçta yok ama bir sonraki jenerasyon E38 kasa 7 serisinde dümdüz şekilde tercih edildi bu. Ama bu araçta arkaya doğru eğimli, hafif de şuradan bakın kendinden bir spoiler gibi bir kalkma var. Buradan net bir şekilde görülüyor. Söylenmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi L formlu stoplarımız. İlk kez L formlu stoplar 7 serisi bu E32 kasalarda kullanılmaya başlandı. BMW'de önceden normal düz şekilde kullanılıyordu. Daha sonra bu şekilde tercih edildi. Bakın kromlarımız falan tamponlarda, zaten cam çıtasının etrafındaki kromlar BMW'lerde oldukça çarpıcıdır. Her zaman dikkat çeker. Ayrıca hemen eteklerin üstünde de kromlarımız kullanılmış. Bu açıdan gerçekten hoş görünüyor. Jantlar oldukça karakteristik. Çok fazla rastlanılan BMW jantlarından değil bu. Daha çok
o BBS tasarımı dediğimiz telli gibi duran jantlardan vardır. Hatta bizim içeride bir tane daha var bu araçtan. Onunki o şekilde. Ama bu araç normal böyle tabak gibi düz bir şekilde alaşım jantlar tercih edilmiş. Arabanın da geneline fazlasıyla uymuş. Ama zırhlı olduğundan bahsettik biliyorsunuz. Zırhlı olması zaten birazcık araba basık duruyor dikkatinizi çekerse. Normalde 1700-1800 kiloluk bir araç en fazla 2000 kiloya çıkıyor 750 IL versiyonundan. Bu gördüğümüz büyük ihtimalle 3 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip. Zaten camları, kapıları acayip şekilde ağır. Kapıyı açmak ayrı bir dert, kapamak ayrı bir dert. Şöyle menteşeler bile zorlanıyor. Şimdi camını da göstereceğiz zaten. Hatta buradayken hemen içine geçmeden bir gösterelim bakın. Şu cama bakar mısınız? Böyle bir cam olabilir mi yani? İşte tipik zırhlı araç işte gördüğünüz gibi. 3 santim, 3,5 santimlik bir camı var. Motor zor kapatıyor zaten camı. O kadar zor kaldırıyor ki. Evet, kapatalım. Aracımız bu şekilde. Kapısının kapanması falan gerçekten oldukça zor. Ayağınıza falan düşürmeniz durumunda. Daha doğrusu düşürme derken bıraktınız geldi bize oldu birkaç kez. Kırma ihtimali bile var. O kadar ağır da bir kapı. Şimdi isterseniz aracımızın şöyle bir içine bakalım. Oldukça lüks bir içi var. Güzel bakılmış. Bayağı derileri, normal plastikleri hepsi yerli yerinde. Bizim çok hoşumuza gitti. Hatta açtık malum ilan sitelerine bir baktık. Bunların temizleri var mı yok mu diye pek de rastlayamadık. Belki gümrük çıkışlı olanlarında temiz az kilometre olanlarında bulunabiliyor ama genel olarak hırpalanmış araçlar mevcut. Bu çok güzel. Sonuçta devletten gelmiş direkt. Devlette kullanılmış. Devlette bulunan araçlar uzun kilometreler, çok kilometreler yapabiliyor. Bunun kilometresini göremiyoruz. Hafif bir arızası var gösterge grubunda. Ama çok bile yapsa sonuçta nasıl kullanıldığı belli olan bir araç. Gerçekten de bizim çok beğenimizi kazandı. Şimdi gelin içine bir bakalım. İlk önce önünden başlayalım. Aracımızın içine bindik. Bizi tamamen BMW'ye özgü olan sürücüye dönük, sürücü odaklı kokpit karşıladı. Ve bu kokpit yine aynı dönem sürekli bahsettiğimiz E30 ve E34 kasa 3 ve 5 serileriyle hemen hemen aynı. Ama boyutlarında tabii değişiklikler var. Ama yerleşim birebir aynı. Bakın burada hava kumandaları, havalandırma kumandaları, ondan sonra normal ses sistemimiz. Burada saat olabiliyor. Normal 3 ve 5 serilerine veya yine yol bilgisayarı olabiliyor. Bizim burada detaylı bir yol bilgisayarımız mevcut. Havalandırmalarımız mevcut. Havalandırma kumandalarımız, klima ve de bakın bunlar çift taraflı. Bu tarafta sol yani sürücü tarafı, bu tarafta yolcu sağ taraf. Bu da derece ayarı, otomatik klima. Otomatiğe alabiliyorsunuz veya işte hangi yöne verileceği burada ayarlanabiliyor. Oldukça detaylı farklı ayarlar yapılabiliyor. Bu da şiddet olarak üfleme şiddeti diyelim, klimanın şiddeti diyelim. Burada da klima kumandalarımız. Şu kısım önemli. Siren, çakar artık ne derseniz konuşma, hoparlör gibi şeylerin hepsi buraya yerleştirilmiş. Bunlar normal 7 serisi araçlarda yok. Zırhlı veya böyle güvenlik tipi işte makam aracı tipi şeylerde tercih ediliyor. Şimdi şurada basılı olduğu zaman buna basıyorsunuz ve şuna da bastığınız zaman dışarıya camları açmadan ses veriyor. Şimdi bunu yapacağız bakın. Evet. Şimdi kapımızı kapatalım. Nasıl bir ses geliyor dışarı onu da gösterelim. O da bir detay çünkü. Evet şu an sesi geliyor olması lazım. Mikrofonik bir sestir büyük ihtimalle. Bunun amacı camı açmadan dışarıyla konuşabilmek. Bütün bu tip zırhlı makam araçlarında bu özellik ağırlıklı olarak bulunuyor. Benim anladığım kadarıyla ses arkadan geliyor. Hoparlör orada. Ayrıca dıştan konuşan bir kişi de içeriye camı açmadan sesini iletebiliyor. Yine aynı şekilde bu sistemin bir özelliği, ilginç bir özellik. Onu da tanıtmadan size geçmeyeyim. Aracımızın otomatik şanzımanlı olduğundan bahsettik. 4 ileri ZF otomatik şanzımana sahip. Daha sonra farklı modellerde 5 ileri tipler de kullanıldı. Mesela ilk olarak sıralı 6 ve V12 motorlar satışa çıkmıştı. 1986 yılında tanıtıldığında. Daha sonra 3 litre
ve 4 litre V8 motorlar da geldi. Ona göre makyaj sonrası şanzımanlarda da değişiklik oldu. Manuel şanzıman da sunuluyordu 5 ileri olarak. Ama bizim aracımızda 4 ileri ZF otomatik şanzıman mevcut. Şundan bahsetmeden geçmeyelim. Aracımızın bakın kokpit kısımları son derece temiz. Daha parlamamış bile diyebiliriz. Yani çok güzel duruyor. Kondisyonu muhteşem. Ve de kokpitin bu kısımları da deri kaplı. Ahşabımızın kondisyonu çok güzel. Çatlakları yok. Pırıl pırıl duruyor daha. Bakın buralara kadar deri kaplanmış. Dikişlerinin güzelliğine bakın. Ve yıpranma neredeyse yok. Şu kısım bile deri kaplı. Bütün detayları kaplamışlar. Kapı içleri zaten deri kaplı. Burada koltuklarımıza da dikkat çekmek istiyorum. Böyle bir şeyler dökülmüş gibi aşınmalar var ama koltuk derileri hala yumuşak ve çatlak yok. Yani o günden bugünlere kadar gerçekten bu araba çok güzel bir şekilde gelmiş. Çok hoş, çok beğenilen bir araba. Bizim de çok hoşumuza gitti. Kol dayamalarından şöyle bahsedelim. Bakın şöyle düğmesi var. Bunu kademeli olarak şöyle çıkartabiliyorsunuz. Ortada bir tane kol dayaması yok. Ama bu tabii zırhlı bir model ve devlete özel olarak yapılıyor. Farklı değişik şeyleri de var. Mesela kol dayamanın burada bir büyük ihtimalle telefon koymak için bir yer var ama sökülmüş. Evet, göstergelerimiz bakın çok tipik BMW. Hala aynı fontlar kullanılıyor. Tabii dijitale geçildi artık ama biz bu analog BMW fontlarını çok seviyoruz. Çok güzel. Alttaki litre bölü 100 kilometre olarak yazan yakıt tüketimine şöyle gaza bastığınız zaman BMW'lerde şöyle bir tepe yapar geri gelir. O moral bozucudur biraz ama hala benim çok hoşuma giden, birçok kişinin de BMW hayranı kişilerin hoşuna giden bir detaydır bakın. Şurası. Onun dışında fontlarımız bu şekilde. Çok sade ve net bir görünüm. Sadece bakın yakıt tüketimi, hararet, devir göstergesi ve hız göstergesi olarak bu şekilde ayrılmış. Direksiyonumuz 4 kollu, sportif bir direksiyon değil ama bu araba sonuçta zaten sportif bir araç değil. 7 serisi ve zaten makam aracı, bu tercih edilmiş. 3 kollu olanları da mevcut oluyor diye biliyoruz. Deri kaplamaları falan bakın daha gıcır gıcır duruyor. En ufak böyle bir ufak tefek şeyler var. Ama genel anlamda yırtık veya bir önemli bir aşınma gözlemlenmiyor. Ama şu kokpite bir bakmanızı rica ediyorum. Yani o kadar hoş duruyor ki insana dönük yapısı, sürücüye dönük yapısı gerçekten her şey elinizin altında. Ve gerçekten de çok güzel. Kapı içlerine bir bakalım isterseniz. Yine burada da yumuşak malzemeler tercih edilmiş. Burada güzel ahşap kaplamamız var. Ama şu hiç yakışan bir şey değil. İlginç. Çok plastik duruyor. O kadar lüksün içinde şu neden krom yapılmamış? Onu da tam anlayamadık açıkçası. Ve kapı içinin her yeri deri kaplı. Burada bir eşya gözümüz var. Gizli eşya gözü diyelim. Kapaklı. Burada normal bir eşya gözümüz var. Bakın bu kısımlar, fitiller falan hep kadife kaplı. O da ayrı bir lüks ve sıcaklık katmış diyebiliriz. Şimdi koltuklarımız elektrikli. Onu gösterelim. Bakın hafızalı. 3 tane hafıza var. Bu arada bakın burada tek deri hatası burada. Sonradan burada tamirat yapılmış. Çalıştırıyoruz ki koltuk ayarlarımızı gösterebilelim. Çünkü akü pek yetmiyor. Şu şekilde ileriye. Bakın değişik hareket yapıyor. Bu da sırtlığımız. Evet. 1 numaraya basalım. Bak. Evet, bayağı öne geldi. Rahmetli Turgut Özal da düşününce bu arabayı biliyorsunuz sürekli direksiyonunda kendisini kullandığından bahsettik. Şu anda bayağı önde. Kendisi de çok uzun boylu bir insan değildi. Belki de bu 1 numara direkt olarak Turgut Özal'ın hafızasıdır. Bilmiyoruz. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Onu söyleyelim. Ama bayağı bir yanaştığımız düşünülürse, aracın sahibinin de rahmetli Turgut Özal'dan daha uzun boylu olduğu düşünülürse belki de bu fonksiyon Turgut Özal'ın birebir fonksiyon diye düşünüyoruz. Şimdi aracımızın arkasına geçip bir bakalım. Neler var neler yok. Esas bu aracın arkası daha güzel tabii ki de. Neden? Çünkü sonuçta bir makam aracı. Yalnız kapılar böyle bir bırakıyoruz. Bakın ağırlığından dolayı geliyor. Şimdi ne dedik? Bu aracın iki dingil arası mesafesi
114 milimetre daha fazla. Yani 11-12 santim şu kadar daha fazla diyebiliriz. Zaten bakın ben kendi boyuma göre ayarladım. Arkada ne kadar rahat bir şekilde durabiliyorum. Son derece güzel ve rahat bir araç. Derileri çok güzel. Şöyle bir isterseniz onu göstereyim. Bir şey dökmüşler. Lekelenme var. Ama şu kısımlar yumuşacık. Daha ilk günkü kondisyonda neredeyse duruyor diyebiliriz. Şuralarda tabii birazcık dökülmeler olmuş. Bu arada rahmetli Turgut Özal'ın oturduğu yerlerden bir tanesi burasıydı. Bir tanesi de ön koltuktu. Bu açıdan da güzel bir nostalji, tarihe birazcık da tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Burada kol dayamamız var. Çift kademeli. Buradan içi açılıyor şu şekilde. O da gayet temiz bir şekilde duruyor bakın. Şuradan da bastığınız zaman kapatıp bu şekilde geniş bir yer elde edebiliyorsunuz. Burada tipiktir yine BMW'nin. Bazı modellerinde bu tiptir. Üst modellerinde direkt olarak deriden yer alır. Bazı modellerinde file şeklindedir. Daha düşük modellerde. O da ayrı güzel. Burada gözler var ama bir dakika. Arabanın çalışıyor olması gerekiyor. Evet, aracımızı 12 silindirli motorumuzu çalıştırdık. Evet, açıldı. Bakın burada silahlıklarımız var. Tabii sonuçta Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığının araçları. Bir de şurada önemli bir detay. Bagajda muhafazası var. Şurada bir şey görüyorsunuz bakın. Bu diyelim ki araca bir saldırı oldu. Kimyasal, biyolojik bir saldırı oldu dışarıdan. Veya aracın içerisine uzun süre kalınması gerekti. Buradan arkadaki tank vasıtasıyla, oksijen tankı vasıtasıyla içeri taze hava, oksijen veriyor. Ve içeridekilerin korunmasını sağlıyor. Zaten son derece üst düzey bir zırha sahip. Sonuçta içeridekileri uzunca bir sürede bu şekilde koruyabiliyor. Bunu da açalım bakın. Aracımızda bir oksijen tertibatı olduğundan bahsettik. Silah kaplarının orada püskürtme yerleri, daha doğrusu bu oksijeni aracın içine veren enjektörler mevcuttu. Bir bakalım nerede görelim. Bagajımıza da bakmış oluruz hem bu arada. Bakın şu an bagajımız bu. Şöyle altına da bakalım. Yedek lastiği yerinde değil. Şimdi şurada vidalanmış bakın. Bu bayağı kalın. Şöyle söyleyeyim, elimle bakın 1 santim kalınlığında bir çelik. Ve düştüğü için de şuralardan vidalamışlar. Bunun arkasında kocaman bir tane tank var. Artık temiz hava tankı, oksijen tankı ne derseniz o tip bir şey var. Ve bir acil durumda aracın içindekileri koruyabilmek için bir saldırıda ve uzunca bir süre içerisinde kalabilmelerini sağlamak için bu tertibat yapılmış. Makam arabası olması nedeniyle ve zırhlı araç olması nedeniyle böyle bir ilginç bir tertibatımız da aracımızda mevcut. Bu şekilde. Şuralarda birazcık tabii süngerleri bastığınız zaman zamanın etkisiyle bu şekilde esnemeler oluyor. Ama korkmayın, kızmayın, bize böyle kalmıyor bu. Biz çok oynadık buraları. Eski haline hemen dönüyor. Viskoz yataklar gibi olmuş yani biraz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şuralara da bir bakalım isterseniz. Bakın şu önemli. Aracımız çalışmışken de gösterelim. Aracımızda otomatik koltuk şeyler de var. Elektrikli koltuklar. Bakın bu şekilde. Öne götürüyorum koltuğu. Yatıyor. Şu şekilde. Dikleşiyor bakın. Şu şekilde de yatma pozisyonuna getiriyorsunuz. Biraz daha yani dikliği değişiyor. Evet. Böyle de bir koltuğumuz var. Sağ taraf da aynı şekilde ayarlanıyor bu arada. Buraya geçtiğimiz zaman da biraz da buradan anlatalım. Evet, buradan da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz koltukları. Bakın. Evet. Gördüğümüz gibi burada bir tane sigara yanığı var. Artık biz bunu yapanı anıyoruz. Koltuk ısıtmalarımız da var. Sağlı ve sollu bakın, az ısıtma, çok ısıtma. 2 kademeli ve sağ ve sol için ayrı koltuk ısıtmalarımız var. Burada sigara da içilmiş zamanında. Biz tavsiye etmiyoruz. Burada havalandırmalarımız. Evet. Görüldüğü gibi 750 ile aracımızda bu şekilde. Gayet güzel. Şunu da gösterelim. Hem burada bu şekilde mevcut. Ama burada birazcık sıkıntı var. Ama şöyle düşünün. Burası da böyle gizlilik sağlıyor ayrıca.
Evet, arkada da bir perdemiz var ama otomatik değil. Bakın şöyle, bunları elimizde takıyoruz. Ama yine de çok güzel oldu. Tam makam aracı. Mükemmel gerçekten. Bayıldık. 1989 model bir araçta olduğumuzu da unutmayalım. Mercedes'in de bu modellerini inceledik. Mesela W126 kasa aynen bu dönemdir. Ve de o da çok güzel bir araçtı. Zaten ikisi birbiriyle birebir rakip olan araçlarda. Şimdi isterseniz aracımızın sürüşüne geçelim. Bakalım sürüşü nasıl? Gerçi çok fikir vermeyecektir. Neden? Çünkü bu bir zırhlı araç. Zırhlı bir araç olduğu için de ağır kalacaktır. Ama zaten böyle araçları biz zorlamıyoruz. Yine de bir görelim bakalım arka konforu, önü nasıl? Hep beraber bunu tecrübe edelim. O yüzden sürüşümüze başladık. Aracımızın en konforlu kısmında, yani sürücü arkasının yanındaki koltuğa oturduk. Hatta şöyle yapalım, bakın. Kol dayamamızı da açalım. Hem daha lüks bir görüntü oluşsun. Hem de hatta koltuğumuz da elektrikliydi, göstermiştik şurada. Başlığımı da ayarladım. Evet, son derece konforluyum şu anda. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Bu seri araçlarda, yani büyük ihtimal 90'lı yıllardan önce üretilen zırhlı araçlarda arka cam açılmıyor ve sabit. Herhangi bir cam açma butonu yok. Ama ön taraflarda açılıyor ve 3-4 santim kalınlığında çok az açılıyor ve çok yavaş bir şekilde açılıyor. Şu silah gözlerimizi tekrar bir gösterelim. Buradan daha güzel bir görüntü alabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar oksijenler, havayı içeri veren. Bunlar da silahların olduğu yerler. Şöyle çift hitman gibi. Evet. Yeni çıktık yolumuza ve engebeli yerlerden geçiyoruz. Düzgün bir asfalt yok burada. Gayet de güzel bir konfora sahip araç. Yani böyle ne aşırı yumuşak Amerikanlar gibi ne de aşırı bir sert bir konfor var. Tam dengeli, oldukça da ideal. Ama tabii şu da var, bu araç zırhlı dediğimiz gibi. Normale göre belki de 1-1,5 ton daha ağır bir araç. Bunun etkisiyle bu ağırlığı siz giderken hissediyorsunuz. Ama konfor yine de fazlasıyla iyi. Sonuçta ona göre yapmıyorlar. Bir güçlendirme yapılıyor araçta. Ses olarak çok hoş. 5 litrelik V12 bir motorumuz olduğundan bahsettik. Var ama içeride motor sesi son derece az. O da böyle tatlı bir homurtu şeklinde. Zevkli bir motor. Sesi yani böyle başka özellikli, kuvvetli bir araçta olduğunuzu hemen anlıyorsunuz o açıdan. Günümüz 4 silindirli motorları bu mekanik sesi içeri veriyorlar. Az da veriyorlar. Yani gayet de rafine hale geldiler ama yani böyle tır 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 bir mekanik ses, zevki olmayan bir ses. Bu araçlardaki gibi böyle homurtulu, tatlı bir şekilde hızlanmalı. Mesela şu an hızlanıyoruz. Hiç öyle bir ses yok. Dışarıda mesela büyük ihtimalle güzel bir ses var. Egzoz ses özellikle ama aracımızın içinde böyle ciddi bir ses yok. Ve camlarımız da biraz açık olmasına rağmen. Camları hatta bir kapatalım bakalım nasıl. Bir de o şekilde şey yapalım. Ön camlarımız açık bu arada. Arkaların açılmadığını zaten söylemiştik. Şu anda gidiyoruz. Hatta kasiste güzel. Buradan anlaşılabilir ne kadar sallandığımızda. Şuradan bir ses geliyor yalnız. Herhalde bagajla alakalı. Şey yok. Zırhın kapağını kapatamadık ya. Zırhın kapağı olabilir, evet. Bahsettiğimiz oksijen sisteminin bir kapağı var. Onu dışarıda bagaj bölgesini tanıtırken göstermiştik. İşte o kapak büyük ihtimal tam oturmamış. O tam oturmadığı için de küt küt ses yapıyor. Bir de motor kısmımızı anlatırken vurgulamayı unuttuk. BMW'nin ilklerinden bahsetmiştik bu araçta kullandığı. İşte xenon farı kullanmış ilk long araç, yani uzun tip, uzatılmış tip araç yine E32 kasada kullanılmış dedik. Hatta traction control, o zaman ASC olarak da geçiyor biliyorsunuz BMW'de. O sistemin kullanılması, BMW'de ilk kullanılması bu araçla gerçekleşti. Ama en önemlilerinden bir tanesini unuttuk. O da şu: V12 motorun BMW'de ilk kullanıldığı araç E32 kasa 750. Yani BMW bu araçtan sonra bu V12 geleneğini başlattı. Bu araçla beraber başlattı. Ve günümüzde de hala 760 modellerini kullanıyor. Ama tabii atmosferik kullanmıyor ve turbo beslemeyle birlikte kullanmayı tercih ediyor. O açıdan da bu aracın önemli, söylenmesi gereken noktalarından bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. 750'mizin direksiyonuna geçtik. Şu an 5 litre
V12 motorumuza hükmediyoruz. Tabii dediğimiz gibi aracımız zırhlı. Normalden çok daha ağır olduğu için gaz tepkileri, aracın hızlanması normalde olduğu gibi değil. Bu tip bir motora sahip, yani 5 litre V12 750 ile zırhsız bir araç 7,5 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkabiliyor. Ama tahmin ediyoruz bizim aracımız 10 saniye gibi bir değere sahip diye tahmin ediyoruz. Arkadayken ses öndeki kadar duyulmuyor. Önde daha homurtulu ve daha zevkli bir şekilde duyuluyor. Zaten BMW 7 serisi bile olsa her zaman sürücü odaklı bir araç olmuştur. Mesela gaza bastığınız anda böyle tatlı bir şekilde o homurtuyla beraber araba hafif bir şekilde hızlanıyor ve gerçekten de çok hoş bir duygu bırakıyor. Direksiyon tepkileri gayet güzel. Aracın hızlanma hissi gerçekten güzel. Yani bu araç zırhsız bir şekilde fazlasıyla insanı performans olarak tatmin edecektir diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlarımız önlem aldılar. Şurada bir hızlanalım. Frenlerde bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde arabayı durduruyor ama ağır. Yani biz şunu hissediyoruz bu zırhlı araçlarda, kullandığımız araçlarda. Araç ne kadar iyi tertibatlı olursa olsun, fren olarak, süspansiyon olarak bu 3 ton, 3,5 tonluk ekstra zırhlı ağırlığını kesinlikle hissettiriyor. O açıdan dikkatli de olmak lazım. Yani bu arabayı hızlandırmak da zor. Öyle bir fişek gibi hızlanmıyor ama yaşattığı hisler gayet güzel. Şimdi BMW'lerin her zaman için bu sürücüye dönük olan kokpiti çok güzel bir şey. Yani sürücü odaklı, her şey elinizin altında. Yanda oturan kişi daha az hakim bunlara. O da uzanabiliyor, kumanda edebiliyor ama esas olarak buradaki olay sürücünün bütün kumandaları sağ elinin altına tıkır tıkır idare edebilmesi. Bakın her şey ne kadar güzel yerleşimli. Açıkçası özellikle bu 90'lı yılların modelleri, BMW modellerinin kokpitleri bence efsane. En sevdiğim kokpit tipi diyebilirim. Buna E36 3 serisini de eklemek lazım. O biraz daha değişik formlu. Şuradan gelir. Direkt olarak böyle birleşir. Ama o da muhteşem bir kokpit. Bu bahsettiğimiz 90'lı yılların araçları o açıdan sürüş zevkleri açısından BMW'leri gerçekten çok güzel. Bir testimizin daha sonuna geldik. 750 ile aracımızla denedik. E32 kasa. Gerçekten o dönem için fazlasıyla ileri, fazlasıyla teknolojik bir araç olduğunu gördük. Sadece aracı değil, tarihini de tanıma fırsatı olduk. Rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal'ın kendisinin şahsi olarak kullandığını, ayrıca arkada da tabii ki de makam bölgesinde de oturduğundan bahsettik. O günleri tekrar tecrübe ettik, gördük ve nostaljik dakikalar yaşadık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada motor kaputu bu şekilde önden atıyor ama bakın nerede lan bunun şeyi? Hah, şimdi o iyi açamamışız lan. Öne getirecekmişiz. Ha? Öne çekeceğiz. Önce öne çekeceğiz. Şuradan geleyim tekrar. Abi dikkatliyim valla. Mermi gibi ineriz şu taksinin oraya. Ya. Ha? Birle iniyorum. Bir. Ha yok, ben şey için dedim ya. Yani motor freni yapsın. Ha. Belli olmaz ya, patlar. Tabii abi, ağır yani, zaman vakitli araba. Kapatayım o zaman.